Yepyeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kat kat, çıtır çıtır çok lezzetli bir ev baklavası hazırlayacağız. Kaydedip denemeyi unutmayınız. Tarifimize başlamadan önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben hemen işime şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Bunun için öncelikle 4,5 su bardağı toz şekeri uygun bir tencerenin içerisine aldım. Üzerine 4 su bardağı su ilavesi yaparak karıştırıyorum. Ardından ocağı yüksek ateşte açıp kaynamaya bıraktım. Ortalama 15-20 dakika kadar kaynaması lazım ki istediğimiz kıvama gelsin. İlk önce kaynamaya başladığında mutlaka içerisine birkaç damla taze sıkılmış limon suyu ilavesi yapalım ki şerbetimiz durdukça şekerlenmesin. Kaynamaya başladıktan sonra en az 15-20 dakika boyunca orta ateşte kaynatmaya devam ettim. Sizin kullandığınız tencerenin kalınlığından, ocağınızın nasıl yandığından aslı olarak mutlaka sürede değişiklik olacaktır. O yüzden kontrollü davranmakta fayda var. Gördüğünüz üzere en az yarısına kadar su miktarı düşmüş, kıvamı, rengi tamamen değişmiş. Kıvamı gerçekten çok önemli. Son olarak da sizlere kıvamını soğuduktan sonra tekrardan göstereceğim. Şimdiden şerbetimizi soğumaya bıraktım. Hemen geçtim artık hamuru hazırlamaya. Bunun için 2 adet yumurtayı uygun bir çırpma kabının içerisine aldım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı kadar yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı kadar sirke, 1 çimdik tuz ilavesi yapıp güzelce çırpıyorum. Malzemeleri birbirine karıştırdıktan sonra üzerine azar azar un ilavesi yaparak elimle yoğurmaya başlıyorum. Malzeme listemiz her zaman olduğu gibi açıklama kısmında yazılı olacaktır. Oradan detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz. Hamuru biraz toparladıktan sonra tezgahın üzerine alıp o şekilde yoğurmaya devam ettim. Hamuru bu şekilde en az 6-7 dakika boyunca tamamen elastik ve güzel bir kıvam alana kadar yoğuralım ki daha sonrasında açarken bizler için kolaylık olsun. Hamuru hazırladıktan sonra şimdi öncelikle eşit ölçülerde kesip ardından elimizle bezeler haline getirelim. Ben bezelerimi ortalama bir küçük yumurta boyutunda tuttum. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra buğday nişastasının içerisine atıyorum. Hem bu şekilde dinlendiğinde üzerleri kurumaz hem de daha da yumuşak olur. Açarken bizler için de kolaylık olmuş olur. Eğer oklavanız çok küçükse veya siz hamuru çok büyük açamayacağınızı düşünürseniz mutlaka bezelerinizi daha da küçük tutun. Şöyle üzerlerinden de birazcık bastırdım. Dilerseniz merdaneyle de genişletebilirsiniz. Ben hiç gerek duymadım. Hamurları bu şekilde nişastanın içerisinde 10 dakika dinlendirdikten sonra ikişerli veya üçerli gruplar şeklinde açalım. Önce elimle hamuru gördüğünüz gibi birazcık büyüttüm. Üzerine nişasta ekledim ve açmaya başlıyorum.
Ben hamurlarımın bazılarını ikili, bazılarını ise üçlü şekilde açtım. Sizlerin nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Ancak inanın tek tek açmadan çok daha pratik bir yöntem. Hem de hamurlar kurumayarak yırtılmalar üzerinde oluşmuyor. Yani ikili olduğu sürece hamur çok çabuk yırtılmıyor. Sadece ara sıra hamurları birbirinden ayırıp havalandırmanız yeterli olacaktır. Başta hamurları nişastanın içerisine atarken sizlere söylemiştim ki buğday nişastası kullanıyorum. Her seferinde tekrar sizlere yıllardır söylüyorum. Buğday nişastası dışında farklı bir nişasta kullanmayınız. Özellikle bu gibi hamur açtığınız tariflerde. Neden derseniz, şimdi yıllar önce ilk baklava yaptığım zamanlarda ben de bazen karıştırıp kullanırdım. Bazen işte elimde mısır vardı, mısır kullanırdım. Buğday vardı, buğday kullanırdım. Sonra fark ettim ki bazen tadı çok baskın oluyor, bazense hiç olmuyor. Neden kaynaklı? Anladım ki mısır nişastasıyla kaynaklı. Sizce de çok tezat değil mi zaten? Buğday unu kullanıp sonra mısır nişastasıyla nişastalamak. Gerçekten tat ve koku olmasını istemiyorsanız mutlaka sadece buğday nişastası kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle mısır nişastası kıvam için daha iyi olduğu için muhallebi gibi, krema gibi tariflerde kullanmayı tercih ediyorum ben. Ve hamuru yeteri incelikte açtım. Açtıktan sonra ikiye ayırdım. Başta iki hamur kullanmıştım biliyorsunuz. Ben havalandırarak açıyorum. Açarken de daha sonra hamurları ayırırken de benim için sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi ister ikili açın, ister üçlü, hatta yapabiliyorsanız dörtlü şekilde de açıp hızlı hamurları açabilirsiniz. Sadece hamurumun rengi birazcık koyu sarı köy yumurtası kullanmamla alakalı bir durum bu da. Ben bazılarını ayırdım. Geriye kalanını da çok fazla ayırıp hamurlarımın kurumasını istemedim. Dediğim gibi sizler de ister ayırın ister ayırmayın, tamamen size kalmış. Hatta ayırmasanız daha iyi olur. Yeni yapıyorsanız bu işleri. Çünkü ayırırken hem dediğim gibi hamur kuruyor hem de üzerinde yırtılmalar olabilir. Hamurun yarısını alt kata, yarısını üst kata yerleştireceğim. En orta kata da ceviz serpiştireceğim. Her katı da azar biraz yağ serpiştirdim. Yağ olarak ben tereyağı ve sıvı yağ karışımı kullanıyorum. Tereyağını önce sade hale getirdim. Yani önce güzelce ısıttım. Kaynamaya başladı böyle çok kısık ateşte. Üzerindeki köpükleri ayırdım. Dibindeki ayranını ayırdım. Ve sadece yağ halinde bıraktım. Yağı güzelce süzdükten sonra üzerine de sıvı yağ ekleyip o şekilde kullandım. Eğer ayranlı haliyle tereyağını kullanırsanız daha sonrasında hem baklavanızın tadı ağır olur hem de baklava pişerken üzerinde yanıklar oluşabilir. O yüzden dikkatli davranmakta, daha da ince püf noktalarına dikkat etmekte fayda var. Eğer kenarları kalın kalırsa daha da inceltip elinizle açıp üzerine yerleştirebilirsiniz. Sona iki hamurumu üzerine koymak için ayırmıştım. Onun kenarlarından yapmayıp da altına yerleştirip bu şekilde kestim ki daha sonra kenarından çıkanları da bu orta kata yerleştirebileyim. Ve kestiğim son iki hamuru da üzerine güzelce düzgünce yerleştiriyorum. Hamurları yerleştirirken ve cevizi serpiştirirken dikkat etmeniz gereken en önemli şey her tarafının eşit olması. Bıçağın arka kısmı ile kenarları içe doğru ittirip daha sonra kesmeye başlayalım. Ben klasik baklava dilimi şeklinde kesiyorum ve şu anda sizlere sonuna kadar detaylı bir şekilde göstereceğim. Bıçağınızın arka kısmı biraz yüksek bir bıçak olursa kesmeniz daha da kolay olur. Olabildiğince tüm detayları göstermeye çalıştım. Eğer ilk kez kesecekseniz bu şekilde video hızını biraz düşürüp o şekilde bakarak kesmeye devam edebilirsiniz. İlk yaptığınızda küçük bir kafa karışıklığı oluşabilir. Daha sonra elinize alıştığında nasıl da kolay olduğunu kendiniz de göreceksiniz.
Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir emoji dahi olsa bırakırsanız çok çok sevinirim. Şimdiden değerli beğeni ve yorumlarınız için hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ediyorum. Ve baklavamızı kestik. Gördüğünüz gibi çok çok güzel görünüyor. Son olarak kalan yağın tamamını üzerine güzelce gezdirip fırça yardımıyla her tarafına mutlaka sürelim ki baklavamız pişerken üzerinde yanıklar oluşmasın. Her tarafının rengi eşit olmuş olsun. 2-3 dakikada bu şekilde yağını çekmesini bekledikten sonra 165 derece fırında pişmeye gönderelim. Fırınınız çok hızlı pişiriyorsa dereceyi daha da düşürebilirsiniz. En az 1 saat kadar kısık ateşte orta katlarına kadar sararıncaya kadar pişmesi lazım ki baklavanız çıtır çıtır ve de çok güzel olsun. Ve başta da söylemiştim ki şerbetin son kıvamını özellikle sizlere göstereceğim. Şerbetiniz böyle bal kıvamında çok çok güzel olmalı ki baklavanız da güzel olsun. En az baklavanın kendisi kadar şerbeti de önemlidir. Baklavanın her şeyiyle mükemmel yapmış olabilirsiniz. Ancak şerbeti güzel olmazsa o baklava hamurlaşabilir. Ne kadar ince açılmış olsa da ne kadar güzel olmuş olsa da baklavanın bana göre en önemli püf noktası şerbettir. O yüzden mutlaka kıvamına dikkat edin derim. Klasik ev baklavaları tarzında şerbetiniz soğuk ama buzdolabından çıkmış gibi değil. Normal oda sıcaklığında soğumuş olan şerbetini sıcak fırından çıkmış ve 1 dakika kadar bekletmiş olduğum tatlının üzerine ekledim. Birazcık dinlendirdim ki şerbetini çeksin. Çok da dinlendirmedim. 10 dakika ancak en az 2-3 saat dinlenmesi gerekli. Gördüğünüz gibi kat kat bol cevizli ve çok çok lezzetli oldu. Mutlaka kaydetmenizi, denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi çok yakından da sizlere çıtırtısını da göstereceğim.
Eğer saklama koşullarına uyarsanız çıtırtısı en az 5-6 gün kadar devam eder. Aynı tatlıcılarda olduğu gibi üzerini örtmeden açık bir şekilde bekletmenizi tavsiye ediyorum. Eğer örterseniz de çok fazla sıkı kapatmayın ki nemlenmesin. Sonuç olarak gördüğünüz gibi çok güzel bir baklava tarifi hazırlamış olduk. Eğer beğendiyseniz emeğime saygı olarak videomu beğenmeyi, kaydetmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.